80 metre dalışlar yaptık. Çok anı var. İskenderun'da, Çanakkale'de, Side'de, kar yağarken Mudanya'da petrol boru hatları işte işleri. Benim mesela Meryem gemisinin çıkartılması Side'de kış vakti fırtınada bir yük gemisi karaya oturdu kumsala. Side Antalya tarafında değil mi? Evet orada biz acil ekip olarak oraya gittik. Enes abi başımızda. Bir gittik fırtına gemiyi öyle bir atmış ki kumsalın ortasında gemi duruyor. Çevresinde turistler dolaşıyor. Sahil zaten turistik oteller. Turistik oteller dev gibi bir gemi. Saç gemi şehir ortasında duruyor. İşte Enes abi oradan bakıyor. Şöyle yapacağız diyor. Burada böyle yapacağız diyor. Donamları kuracağız diyor. Romorkör açıkta pozisyon alıyor. Tonozları atıyor falan. Ben orada şunu şey yaptım böyle. Turistler böyle hep böyle gülerek bunlar bunu mu buradan kurtaracak gibi şey yapıyorlar. Hor görerek bakıyorlar bize. Bayağı şeyde. Denizin Yani kumsalın ortasında çevresinde böyle. insanlar geziyor, fotoğraf çekiyorlar. Fırtına atmış. Bir de Bozcaada'da var bir tane onun gibi yani değil mi Evet, böyle? Evet. bir de yılbaşı. Yılbaşı. Herkes Pascal yılbaşı falan tatile gelmiş, kış tatiline. Ve etrafımız Almanlar dolu, onlar dolu, bunlar dolu. Herkes başımızda fotoğraf çekiyorlar. Evet. Uzaklaşın diyoruz, yani tehlikeli bir iş yapıyoruz. Yine toplanıyorlar falan böyle. Düşün öyle turist var. Bir tane oranın yerlisi çocuk portakalla nar sandıklarını getirdi. Sıkacak getirdi. 3 euroya şey satıyor. Çok iyi ya. Gemiyi görmeye gelenler işte kalabalık turist. Enes abi geldi turistler ama hep böyle burun bukarak, ne derler ağız bükerek, hor görerek bakıyor. Bir tanesi şey dedi Enes abi. Nasıl çıkartacaksınız bunu dedi. Biz de oradayız işte eskavatör çalışıyor planlar Şöyle yapıyoruz. yapsana. Aha. Öbür yanağında Ondan sinek var. Sivrisinek geliyor. Ya, önemli. Bak. Gelsin ya önemli. Şey dedi Enes abi orada. İşte 2-3 güne çıkartmayı planlıyoruz dedi falan. Oo falan adamlar böyle işte yürüdüler gittiler. Gece gündüz çalıştık. İkinci gün gemiyi yüzdürdük. Ve son gün biz oraya ekipmanları toplamaya gittik. Herkes elinde fotoğraf makinesine geldi gemi arıyor. 2 günde gemiyi yüzdürdük. Bir şey soracağım. Ha. Nasıl çıkardınız o kumsaldan ya? Nasıl yüzdürdünüz Ya. o gemiyi ya? Ya her Teknik var. Çok büyük iş teknik. ayrı bir proje. Hepsinin projesi ayrı, hesabı kitabı ayrı. Tabii ekip de ona göre işte Fatih gibi böyle hırslı. Cevval Ya, gibi. Cevval bence var ekip. ama beyin Ondan plan hep sonra Enes abi. bir de yılbaşı oldu. Hatırlıyor Aha. musun? Bir de diskoya gittik. Gittik evet. Eğlendik de Oğuz'un- Side'de. Hayır, kış günü zaten hiçbir şey yok. Her yer kapalı. Yılbaşı tatil diye herkes geldi. Bir hareketlendi oralar. Side'ye gittik değil mi? Hı hı, Side'ye Yılbaşı gittik. tatili. Çok şeyde benim çok var öyle anım ama aklıma gelen ilk bu. Fatih'de epey şeyde Dumlupınar'da mesela ben dalarken Fatih benim Var mıydı Evet, orada? tabii. Ha. Standby kurtarma dalgıcı. dalgıcımdı. Nerede bir sürü yerde çalıştık abi. Yani iş durmadığı için nasıl hiç durmaz işte bir ticarethane. Bizde de öyle. O proje bitmeden öbürküne başlamış oluruz. O bitmeden öbürküne başlamış oluruz. Durmadan yeni proje, yeni imalatlar, yeni işte hesaplamalar filan. Epey. Çok acayip bir şey ama bak. Acayip olan ne biliyor musun? Şimdi Enes abi mimar. Abi böyle bir işe girmek, böyle bir işi yapmak birincisi nereden aklına geliyor? İkincisi nasıl başlıyor? Üçüncüsü böyle bir işlerin fiyatlaması nasıl yapılıyor? Şimdi bu işten bir para kazanıyorsun. Şimdi bu parayı kazanmak için sana bir iş söylüyorlar. Böyle bir kurtarma işi var ve bu işi kaça yaparsın diye sor. Burada içeride bir sürü sivrisinek var. Yani burası sulak alan. Acayip. Işık yanıyor, toplanıyor. Yağmur geliyor ya. Ha ondan değil mi? Hepsi doldu abi. Şimdi ben bir üretim yapıyorum. Ben kutu mendil yapıyorum, ıslak mendil yapıyorum, işte habeslank yapıyorum falan bir sürü bir şeyler yani.
Şimdi kutu mendil kutusu var. İçindeki mendili var. Tutkalı var. Kolisi var. Koli bandı var. İşçiliği var. Hani bu işin bir de üretimle alakalı bir enerji, bir işçilik, işte bir şirketin bir yemeği, osu busu, çalışanların benzin, arabaların benzinleri falan. Bunların hepsinin bir maliyeti var. Bunları yan yana böyle 10-15 kalem koyuyorsun falan ya da 20 kalem koyuyorsun. Bir maliyet çıkarıyorsun. Diyorsun ki üzerine yüzde şu kadar kar koyacağım. Bu da şirketin karıdır diye bir fiyat belirliyorsun ve bu malı satıyorsun. Abi şimdi o gemiyi oradan kurtaracaksın ya sen. Abi hani bunun bir ham madde maliyeti diye bir şey yok. Peki Bu ben nasıl Ya, bunun bir maliyet maliyeti çıkartırsın, çıkıyor ya? Peki sana daha korkunç, Çok acayip bir şey ya bu. daha böyle korkunçunu söyleyeyim. Bizim girdiğimiz gemi kurtarma işleri hep no cure no pay'dir. Kurtarma var, para var. Kurtarma yok, para yok. Oha! Tabii yani mesela çalışmışsın 6 ay, kurtaramamışsın, işi beceremiyorsun. Bütün yaptığın masraflar, paralar, o saydığın bütün paralar senden çıkıyor. Abi ciddi bir risk bu arada yani. Ama tabii işe girerken bakıyorsun. Yapabilir Önce bir miyim survey ben? yapıyorsun. Nasıl yaparım? Zaten o planlamayı yapmış oluyorsun o gittiğin zaman. Ee, Ona göre işi yürütüyorsun. Böyle şeyler var. Oran çok yüksek, başarı oranı. Yani Öyle olmak zorunda zaten. Evet, Öbür hiç- türlü batarsın yani. gidip Hiç yapamadığımız, yarım bıraktığımız hiç iş olmadı. yani büyük oran. Hepsini yaptık. Ya bu bir tutku diyorsun ya, mimar, bu işleri nasıl hesaplıyorsun, bu işlere nereden nasıl giriyorsun, bu işleri, bu bir tutku ya, sevmek yani. Ya ben tabii çocuklukta yani Sarıyerli olmamın verdiği deniz çocuğum ilk Türkiye'de Mississippi maskeler çıktı böyle toplu. Ha? Daha ilkokul Şu birde mi? ağzında böyle bir top vardı. Şaman Girince topu. böyle pimpon, ha, Pimpon topu. girince böyle suya o böyle kapatırdı şeyi. Yalvardım, yakardım, daha yüzümü bilmiyorum. Anneme bir tane Mississippi maske aldım. Tabii Sarıyer'de falan yok. İstanbul'un nereden bulduysa Eminönü'nde Gabay vardı. Hala var herhalde. Mario Gabay. Oradan mı aldı, ne yaptıysa maske bütün suratını kaplıyor. Ben orada Sarıyer Kocataş'ta giriyorum çakılların arasında ama Ne diyeyim ya. yürüyerek yani. Yürüyerek. Ondan sonra yavaş yavaş işte Türk Balık Adamlar Kulübü filan öyle devam ettik. Bir de araştırdık. Benim eski patronlarım da ikisi de Robert Kolej'de, ikisi de Bodrum'a 50'lerin sonunda gelip süngerciliği teknik hale dönüştürmüş Baskın'la Tosun. Onlardan da çok şey öğrendik. Onlar da öğretti. O da ayrı bir kitap yani. İşte müzeye verdiğimiz Ali Dayı teknesi, Gavur Ali, Bodrum'un ünlü reisin ismini taşıyor. O da üstünde çalışmış. Dedim ya Libya sünger kesmeye gitmişler. Yunanistan'da kesmişler filan. O insanlar tabii bize bir ışık açtı. İşte biz de bizden sonra gelenlere böyle birazcık elimizden geldiği kadar ışık açtık. Müthiş. Öyle çark birbirini takip Yani ediyor. Baskın abiyle Tosun abi sanayi işlerini yaparken Enes abi onların yanında yetişiyor. Bir fiyatlandırma, bir iş nasıl yapılır, nasıl planlanır, nasıl fiyatlanır, onlardan ilk geçiyor, değil mi abi? Tabii bir de onlar yani okumuş lisanları olan Boğaziçi'li ama bırakıp gelip Bodrum'da süngercilere süngercilik öğretiyorlar. Bir tekneleri var. İkisi de şimdi Bodrum'da Deniz Müzesi'nde. İlk tekneleri tımarhane. İkinci tekneleri işte Gavur Ali. Sonra Saros gemisini alıyorlar. Çanakkale batıklarını Ya bir şey söyleyeyim bak, onlarla da biz böyle bir program yapmamız lazım ya. biraz maalesef geç kaldık. Ha. Şey yaparsın diğer tarafta. Ha, ben tabii bilmediğim Tosun abi- isimler. Çok kıymetli adamlar. Yeni Bildiğim rahmetli oldu. kadarıyla belgeselleri Özür var. dilerim, bilmiyordum. Ben tanımıyorum da. Onlar güzel bilmiyorum. yaşayıp gittiler bu dünyadan. Onların hiç şey yok. Üzülecek bir yanı yok. Hayır ben hani bunu söylediğim için. Şey değil. Tosun abinin mi Bodrum Müzesi için yazdığı bir kısa mektup gibi bir şey var. Bir
makale var. Kitapları yok ne yazık ki. Ama bir makalesi var. Bodrum Müzesi'ni için yazdığı süngercilikle ilgili. Bir de belgeselleri var. Birçok insan belgesellerini yapmış. Oradan bütün bilgilerine ulaşabiliyorsun. Bakabilirsin. Fransızlar bile gelmiş Çanakkale'de 60'lı yıllarda, hani şimdi 30 metreyi geçmeyin bilmem ne yapın. 60-70 metrede işte dekompresyonları doğru dürüst yapıyorlar. Amerika'dan tablolar getirmişler. Bizim Koç Müzesi'ndeki Aldey teknesinin üstünde tek kişilik bir de basınç odası var. Vurgun yerleri ona alıyorlar. Veyahut da dekompresyonları onda yapıyorlar. Ufacık tüp gibi bir şey. Onunla beraber müzeye başladık. 60-70 metrede böyle koliyle dinamit değiniyorlar. Bu resmi çalışma ama. Şey değil, kaçak falan değil. Devletin ihalesini alıp oradaki batıklara işte dinamit koyuyorlar, patlatıyorlar. Sonra dalıp oradan sapanla sarı bakır kazanlar, mazanlar çıkartıyorlar. Yani Anlayış. Değerli Tabii o zamanlar metaller. böyle. Şimdi, Burada, Hı hı. burada Burada çıkartıyorlar. yani savaş batıkları. Oysa şimdi hepsi müzelik gemiler. evet. Tabii doğru. Yani. O arada da Fransızlar geliyor, bir belgesel yapıyor. İşte bizimkiler dinamit sandıkların üstünde yemek yerken filan. Altta dinamitler. Sonra vurup Evet, böyle. evet. Bu arada değerli dostlar, şimdi dekompresyon falan böyle bir takım böyle kelimeler söyleniyor. Bu dekompresyon ne? Ben açık onlardan bahsedeyim. Şimdi iki tane usta dalgıcının yanında Yok sen de öylesin. Sen estağfurullah, de, yok. Ben de ufak tefek zamanda bir dalış falan Binlerce yapmıştım. dalışı olan sportif dalgıç yani. Öyle şey değil. Boş değil. Boş adam değil yani. Estağfurullah. Zaten Abi, değil de. sizin yanınızda ben çırağın çırağıyım. Yani hani hakikaten öyleyim. Şimdi vurgun kelimesi ve dekompresyon kelimesi nereden geliyor? Tüplerde, bu dalış tüplerinde bir oksijen yok. Normal bizim soluduğumuz hava gibi hava var. Ama ve lakin bunlar tabii yüksek basınçta duruyor hava. Ve regülatör dediğimiz bir aletle, o tüpe bağlı olan aletle o regülatör o basınçlı havayı bizim soluyabileceğimiz basınca getirerek bize veriyor aşağıda. Şimdi biz her 10 metrede bir denizin altında basınç 1 atmosfer artar. Denizin üzerinde basınç 1 atmosferdir. 10 metrede 2 atmosferdir. 20 metrede 3 atmosferdir. 30 metrede 4 atmosferdir. Şimdi bizim vücudumuzda 1 akciğerlerimizde, 2 sinüslerimizde, 3 kulaklarımızın içinde hava boşlukları var. Biz aşağıya indikçe o basınç her 10 metrede 20 metre her metrede su bizim bu hava boşluklarımıza basınç yapmaya başlıyor. Ve biz bu basıncı yenebilmek için daha fazla hava çekmeye başlıyoruz. Soluduğumuz havanın yaklaşık %74'ü azottan oluşuyor. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Doğru değil mi? Evet, doğru. Evet. Ve biz 10 atmosferde normalde 1 atmosferde 2 birim hava çekerken ciğerimize 10 metrede 4 birim hava çekiyoruz ki o dışarıdaki basıncı yenebilelim. 30 metrede 6 birim ya da 20 metrede 6 birim. 30 metrede işte 10 birim. Gittikçe o basıncı, dıştan gelen basıncı yenebilmek için daha fazla hava çekiyoruz sırtımıza taşıdığımız tüpten. Daha fazla hava demek kanımızda daha fazla dolaşan azot demek. O kadar basınçta, hele ki böyle 50, 60, 70 metrelerde bu basınçtan dolayı o azot sıvı halde dolaşmaya başlıyor. Vücudumuzda, kanımızda azot çok fazla olmaya başlıyor. Eğer ki o kadar derinden yukarıya doğru çok hızlı çıkarsak o azot, o sıvı halde dolaşan azot birdenbire gaz haline geliyor. Ve damarlarımızda köpürmeye başlıyor. Ve Çalkalanmış gazoz gibi. Bravo. Gazoz kapağını açarsınız, puf yapar ya. Aynen onun gibi işte basıncı azalttığınızda damarlarda bu sefer gaz haline geliyor ve işte vurgun yeme meselesi orada. Dekompresyon odası, siz
50 metrede diyelim çalıştınız uzun bir zaman. Çıkıyorsunuz dışarıya. O 50 metredeki basıncı dışarıda size simüle ediyor. O odaya giriyorsunuz. O basıncı size veriyor ve tekrardan o azot damarlarınızda sıvı hale geliyor ve basınç yavaş 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 azaltılarak sizin akciğerleriniz vasıtasıyla bu basıncı bu azotu akciğerlerden vermenizi sağlıyor. Solunum yoluyla Solunum yoluyla kanı veriyorsunuz. temizliyoruz. Yanlış anlat. Nargileyi çalıştırın, airlift'i çalıştırın, Yanlış Emre'yi anlat- suya atın. Tam şantiye adamı. Evet, evet. Yanlış anlattığım bir şey var Verin mı burada? airlift'i gönderin Yok. aşağıya. Hani Yeteri kadar çok net anlattın. Tabii dalgıç hastalığı bunlarla da bitmiyor. Bir sürü hastalığımız var. Onları zaten öğreniyoruz. Dekaprasyon, vurgun. Çünkü- Alt dilinde vurgun. Emboliden tut, Pneumotoraks yani ciğer var. patlaması, pneumotoraks, Orası vurgun. kulak yırtılması, bir sürü hastalığımız var. Tabii bunların çoğunu biz kendi imkanlarımızla tedavi ediyoruz. Derin dalışlarda dalış hekimimiz de oluyor. O da müdahale ediyor. Böyle hayatta, suyun altında hayatta kalıp suyun üstünde hayatımıza devam ediyoruz. Her projenin ekibi değişiyor. Derin su dalgıcı, su altı hekimleri, basınç odası ya da karışım gazlar ekleniyor ya da çıkartılıyor ya da hafif malzemeye geçiyor. Her proje, her derinlik ekipmanı, ekibi değiştiriyor. ben maksimum 47 metreye dalmıştım. Bir batık dalışı yapmıştık. Ciddi bir dalıştı benim için. Bayağı böyle planlamalar yapıldı. İşte 8 kişiydik galiba. 8 ya da 10 kişiydik, tam net hatırlayamıyorum. Şeyler yapıldı. 30 metreye 5-6 tane tüp kondu. 20 metreye gene 5-6 tane tüp kondu. Biz çıktık. Kendi tüplerimiz bitmişti çünkü çok hızlı bitiyor tabii doğal olarak o kadar aşağıda. Çıktık 30 metrede. Deko tüpleri. Aynen deko tüpleri. Dekompresyon yaptık. Bir işte onların planlamaları yapıldı. İşte 20 dakika 30 dakika şurada kalacaksınız. Bir 20 dakika daha 20 metrede kalacaksınız. Bir 15 dakika 10 metrede kalacaksınız falan diye böyle. Tabii 18 metreden sonra bütün dalışlar derin dalıştır. Derin dalışlar. Yani ciddi dip zamanla azalıyor çünkü. Şimdi insanlar 30 metre, 18 metre diyor. Tamam, metrede sorun yok ama dipte kalacağın süre kısalıyor. Kısalıyor. Çünkü Ya, tüp teknik Tabii. çünkü daha fazla hava Yapıcı- çekiyorsunuz. Tüpteki hava bitiyor. gibi. Evet. Kaptan, büyük kaptan. Estağfurullah. Burada büyük kaptan. Estağfurullah. Burada. Herkes. Ben hariç burada herkes büyük kaptan. Aa, Şimdi- ben bir şey söyleyeyim mi? Sen de büyük kaptansın. Yok, Ben abi. bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir şey. Görüyoruz bütün yaz Evet. fırtınalar, adalar, yok. Biz güzel yemekler. Ege Leventi. Evet, Ege Levent. Güzel değil mi? Güzel. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Acıktık ya. haydi bakalım. 2 gündür yemek yemiyorum. Emre programa davet etti. Dedi yemek yapacağım. O zaman dedim ben kahvaltıyı, akşam yemeğini Sen kesiyorum. enginarı kaçırdın. Şöyle ben enginleri Pendik Marina'da da yedim. Yedin mi? Yaptı. Ya. Yaprakları nasıl yiyorsun? Oo. Fena. Bir de sarmaşık yaptı. Sarmaşık biliyor musun? Yok. Oo. Tamam, orada 1-0. 1-1 olduk o orada. yumurtalı olan işte o sarmaşıktı. Müthişti o da. Yani hiç bilmediğimiz yemekler. Emre vallahi yemeklerin müthiş. Ya. Tabii bir de adam zeytinyağcı olunca abi yemeğe bir teneke zeytinyağı koydu. Koyuyor ama şu da var. Sıralamaları, mesela soteleme sıralamaları, bu diyor ince diyor, hızlı pişer, bu diyor daha kıtır olsun. Yukarıda sohbet ediyorduk mesela baş üstünde. Şimdi diyor mesela tavukları altını kapatma zamanı. Yani içinde bir yemekleri takip eden bir saat var. Var. Yani öyle sadece zeytinyağı da bitmiyor. Evet. Sen peki nerede Emre bu yemek işini talebeyken mi yoksa annenden mi? Abi şöyle ki ben Gerçekten çok başarılısın ya. ay teşekkür ederim abi. Ben çocukluğumda az önce şeye de anlattım. Fatih'e de anlattım. Annem benim öğretmen. Ve hani bütün günü okulda geçiyor. Öğleden sonra akşamüstü geliyor ve akşam için yemek hazırlıyor. Biz de okuldan gelmişiz. Ben annemin hep yanındaydım. Annem istiyordu yanında olmamı. Ona yardım ediyordum. Emre dolaptan şunu çıkart. Emre dolaptan şunu ver. Onu ver bilmem ne. Şunu doğra. Bunu kes falan filan diye böyle. Öyle ben yemek yapmayı sevdim aslında herhalde orada. Sonra
üniversiteye gittim. İşte üniversitede yurtta kaldık ama orada arkadaşlarımın evine gittiğimde işte evde kalan arkadaşlarım hep yemekleri ben yaptım onlara. Sonra İstanbul'da işte üniversite sonrasında yüksek lisans sınavlarını kazanıp İstanbul'a geldiğimde burada işte büyük dayıların yanında bir 3-4 ay kaldım. Sonra yarı zamanlı çalışmaya başlayıp kendi evimi kiralayıp çıktım. Ve o noktada hep kendi yemeğimi kendim yaptım. Hiç ama hiç şey yapmadım. Dışarıdan böyle bir yemek yiyeyim de o olsun bu olsun falan demedim yani. Oradan sonra da iş bu noktalara evrildi. Ben yemek yapmayı hep sevdim aslında yani. Gerçekten hep sevdim. Yok zaten Aslında bir tek yemek yapmak da değil. Ben doyurmayı da seviyorum. Yani hani insanlarla beraber böyle yemek yapayım, onlara yedireyim. Onlar güzel yemek yediklerinde onların o gözündeki o pırıltıyı göreyim. Vallahi bana yetiyor yani. Çok çok keyifli bir şey o. Fatih Kaptan'da seyrettiğimiz 5 sene içinde sabah yumurta çok çektim. Kurutulmuş balık. Çok çektim be Fatih. Denizciliğin yemeği makarnadır. Makarna. Sabah yumurtamız zaten var. Evet. 3 yumurta yiye yiye dünyayı gezdim abi. Vallahi aynen. Dün Meriç'le konuştuk. Meriç Kaptan'la bir dikkat deniz Pasifik'te. Ha, Ya, söyleşiniz ben- varmış. ben- Kaçırdım ben. Ben de kaçırdım. Meriç'in o Instagram'daki paylaşımını bugün sabah gördüm biliyor musun ben? Dün konuşuyoruz Meriç'le. Nasıl çok müthiş bir şey. Çok heyecanlandım Enes abi. O Senden şeyi sordu. kovalayan dalgaları gösterdi. Pupadan Değil mi? öyle iskele kontra geniş apaz Böyle gidiyor. gideceğim dedi. Koşturuyor. Şimdi Paskalya adalarını mı sordu sana? Yok Polinezya'yı. Polinezya'yı sordu. Ama mesele Tamam. şu abi nasıl gidiyor işte sohbet filan şu var mı bu var mı teknede derken abi dedi yumurta bitmek üzere. Eyvah. Daha 2000 mili var yumurta bitmek üzere. Eyvah dedim ya büyük hata. Hiç. Ya diyor öyle bir yanlış hata yaptım diyor. Bir de fazla yedim diyor yumurtayı. Yettirememiş. Ben yettirdim. Kaç tane yumurta almıştın? He? Söylesene vallahi yani yettirdim. Çünkü her gün yumurta yiyor abi o kadar zamanda. Abi yumurta öyle bir şey ki. Bütün Bir de bozulmuyor yumurta kolay kolay. Evet. kolay bozulmuyor. Çok enteresan. Abi bana lütfen çok güzel ama az koy ki hepsinden Wow. tadayım. Tamam. Çünkü Müthiş. beni şeye götürdüler. Yoğurt vereceğim şimdi bunların yanına ben. Hı hı. Dediğin gibi Emre çok zor bozuluyor. Bir de ilginç kendi kartonu var ya Evet. kartonunda daha uzun gidiyor. Gidiyor. O rutubeti çektiği için Ha. sanırım müthiş. Bak onu Bak bilmiyordum dolapta ben. bozuldu. Plastik kaplara koyup bölüp koydum hani Hı. daha az hava temas etsin diye daha uzun gitsin. da Öyle dolu- dolaba koydum. Bu da dolunayına. Oo. Harika. Azıcık. Tam dolunaya işte bu kadar. Vallahi. Aslında benim hesabım şeydi böyle. Su alırken de öyle sadece yumurta değil yani su peynir alırken ben mesela bir aylık bir geçiş mi yapacağım? İşte 3 aylık kumanya alıyorum ben. Ortalamada günde 2 yumurta yersen kahvaltıda öyle hesaplıyorum yani. Bayağı tutar abi. Yani 120 falan mı yapıyor işte? 120 yumurta falan yapıyor yani. Sen bir 200'ü almışsın kenara. Tabii de. Su mesela 150-150-300 litre teknede su tankı var. Ama mesela kameraya da pet şişelerle bir 150 litre daha Bir alıyorum. de abi. Çünkü niye? İşte direği kırarsın, Tabii sürüklenirsin, aylarca döner durursun Her akıntılarla. şey olabilir. Denizde en önemli şey yumurtadan, proteinden, karbonhidrattan su. Bir de balık da tutuyordun Balık aralarda. tutuyorum, kurutuyorum onları. Evet. Yani O da çok önemli. evet. Evet şimdi ilk yemeğimiz bu. Pancar kavurması. Vay be. Yoğurtlu. Harika görünüyor. Şunu şöyle yakın çekseydin Emre. Yani pasta gibi olmuş. Hemen şöyle Fatih'in tabağını Wow. çekelim. Müthiş. Vallahi dediğin gibi tam kıtır kıtır dişe gelir olmuş. Ne derler? Dökülüyor ya. Yok yıkılıyor. Müthiş. Vallahi müthiş. Afiyet olsun abi. Nedense ben bu pazıydı, yeşil kavurma deriz biz Karadeniz'de bu tip şeylere. Soteleme diyorlar şimdi. Nedense ben çok seviyorum ya bu ot sotelemeyi. Evet. Şey yaptırıyorduk.
Alaplı'da tekne yaptırıyorduk ilk. Ama dağın tepesinde. Olaplı. Ondan sonra abi nasıl açız biliyor musun? Böyle köy lokantası bile değil. Adam dedi ki ıspanaklı yumurta var. Ne kadar güzeldi. Hala aradan belki 50 sene geçti. Hala o ıspanaklı yumurtanın Değil mi? tadı damağımda. Kokusu, tadı kalıyor. Acayip bir şey. Alo. Canım aşkım. Canım aşkım. Oğlum neredesin sen ya? Nerelerdesin kaçak? Kayıttayız. Kayıt mı var hala? Şu an kayıtta mısın? Evet, şu anda yaptığımız yemekleri yeme kaydındayız. O neler yaptın? Valla müthiş bir Pa- Heh, pancar yiyoruz ama böyle bir sote pancar kavurma. müthiş. Ceren yemek yedin mi? Otuyla yaptın değil mi? Evet. Nasıl? Otuyla beraber mi Tabii yaptın? tabii. Ceren yemek yedin mi? Bak Enes abi de geldi. Enes abi de orada ya. Bir ben yokum yemin ederim ya. Vallahi yemek yemediysen fazla konuşmayalım. Kadro eksik kaldı. Öyle Muhteşem. valla. Afiyet olsun. Başka Merci. ne yaptın? Bir tek pancar yoktur. Arap saçı. Başka? Pırasalı, havuçlu, nohutlu, tavuklu pilav. Ya Bir şey müthiş. söyleyeceğim. Gerçekten şu an yüzüne kapatmak istiyorum. Eve gidiyorum. Sen yemek iş yok. dönüşü aynen. İş dönüşü belli. Ve şu an yoldayım. Bütün yemekler tükendi. Dön Sülay, dön. Birazdan da Arap saçıyla beraber Erkin Koray gelecek. Mantıklı. Oy oy. İyi bakalım ne diyeyim. Herkes kendi başının çaresine bakacak. Hayat böyle bir şey Ceren aşkım. Evet. Zaten şöyle yani biraz da orada yemek yapacaksan bence artık buralara dönme. Teşekkürler. Duydunuz değil mi? Ben izin aldım. Duyduk şahit. Ceren onu boşuna Sonra söylemez. izin aldırdım. O da yavaş yavaş bu tarafa doğru gelecek demektir. Ben de öyle Yani tahmin ediyorum. şöyle Marmaris'e bir McFit açılırsa neden olmasın? Yok mu Marmaris'te? Bilmiyorum. Marmaris'te yok. Ama yakında açılır yani. Açılmadık yer kalmadı. Evet. Vay be. Bence İyi bakalım. açılmaması Afiyet bence olsun şey size. ama normal değil. 2-3 tane gördüm ben öyle şeyi de düzgün bir spor salonu yok galiba. Canımın içi... Ya artık... Hı. Söyle. Sen söyle pardon. Söyle. Yok. Sen söyle. Ya McFit'ler açıldığından beri çok böyle doğru düzgün bir spor salonu çok fazla kalmadı Ha, artık. onlar bitirdi değil mi onu? Yani McFit de onları biraz bitirdi aslında merdiven altını. Vay be. Merdiven altı. Çok acımasızsın ya. Olmasın zaten çünkü McFit'ler de çok pahalı değil. Herkesin yine spor yapabileceği bir düzeyde aslında fiyatlar. Yani temiz, Açılsın, ben bakımlı giderim bütün vallahi. ekipmanlar, kurumsal şirket falan filan işte. Peki. Canım aşkım öpüyoruz seni. Sana yemek yapma konusunda başarılar diliyorum. Ya bunu mu söyleyecektin? Evet tabii bunu söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim başka? Bana inanılmaz ilham oldun şu an. Buzdolabının üstündeki lokantalardan seçersin yemeğini. Teşekkürler Fatih. Var değil mi magnet orada? İyi Yok bir mu? insansın Hadi ya. gerçekten. Bizde olmaz öyle bir şey. Nasıl ya? Şey de mi yok orada senin bir fotoğrafın? Benim fotoğrafım var. Vay be. ama bizde buzdolabı üstüne restoran telefonu olmaz bizde. Biz Ha. kendi yemeğimizi O her zaman şekilde yaparız. dolapta Fatih Aksu modunda 3 yumurta kıracaksın. Sonra yumurtaları şöyle karıştırırken koçum benim diyeceksin. Mis Ya. gibi oldu be. Yutacaksın. Yutacaksın o yumurtaları. Bitti gitti. Aynen Ya o ben var kadar. ya öğrencilerime bile sırtına vurup koçum benim diyorum ya. Anlattı bugün Emre ya. Ağzıma alıştı. İnsanlar yanlış anlayacak diye korkuyorum. Yok, hiçbir şey olmaz. O güzel bir his o. Güzel bir yani hitap o. Kötü. Tabii. Yermek Onu için. anlatıyorum zaten. Artık herkes biliyor neden onlara koçum benim dediğimi. Diyorum ki aslında sizler Vallahi biraz şeyi- birer diyorum deniz canlısısınız. Deniz canlısı güzel bu. Evet. Güzel bir Evet, tanımlama. evet. Güzel söylüyor ama sen kalamarsın diyorum. Sen diyorum karides. Sen de O zaman İspanyol sen ben de o zaman gidiyorum yemek bir yapmaya. dakika sen de deniz canlılarından İspanyol dansçısısın. Evet.
Biliyor musun onu? Efendim? İspanyol dansçısı. Kim? Deniz canlısı var biliyor musun? Ha bilmiyorum. Ben de bilmiyordum. Tamam bakın ha. ona. Ya. Ya. Aa bakayım merak ettim. İspanyol dansçısı müthiştir. Hmm. Canım Efe, aşkım. Efe bu arada Batuhan İspanya'ya gitmiş Barcelona'ya. İstediğin bir şey varsa aklında bulunsun. Ha, tamam canım için. Hani ne bileyim SD kart olur bir şey olur. Tamam, okeydir. Büyük bir şey alamayız biliyorsun Emre'cim. Hala drone alamadık yeni drone'umuzu. Ya, Enes abi sponsor olacaktı olmadı. ya çalışıyorum Ceren, çalışıyorum. Bugün tarladaydım, zeytinleri şey yaptım. Bye. Yalnız bir YouTuber İspanya'ya giden birinden ne istiyor fark ettin mi? Evet, Hafıza kartı. aynen. Ya Müthiş. Türkiye'de çok pahalı. Ya. Canımın içi, hadi Evet, öpüyoruz seni. tamam, Öbür öpüyorum. yemeği koyacağım artık. Bak benim işim gücüm var yani. Aç, Ha, tamam. aç kaldık, Benim de aç işim kaldık. gücüm var inşallah olacak yani birazdan. İnşallah, hadi bakalım. Hadi öpüyorum. Hadi bay bay. Hadi bakalım. Şimdi siz benim tabağımı görün. Hadi. Ay. Görüşürüz Ceren. Görüşürüz. İyi istirahatler, hoşça kal. Öpüyorum. Afiyet Görüşürüz. olsun, Bay bay. Hadi bay bay canım için. Dün akşam sen şeyi Arap saçı. söylediğinde ben Emre'lerin bir şeyini seyrediyordum. Programını seyrediyordum. Tam sushi'ciye girdiniz abi. Bu sizin tanıdığınız bir adam. Sizi üst katta sushi'ci yapmış yeni dükkan. Ha, Andros'ta şey. He, Evet evet. Onu Aa, çok güzel. seyrediyordum. Evet, çok güzel ya. Or- Şelale de çok güzeldi yani. Şelaleye gittiniz ya. Ay aman, şelale dediler. Var ya, Abi, kilometrelerce yürüdük. bir şey söyleyeyim mi? Gittikleri yolda o sıcakta ben yoruldum. Buradaki Ekrana şelale mi? Ay Hayır yok, ya. Andros adasında Andros'ta. ya. Andros'ta şeyde. Şeyin en büyük şelalesi, en büyük şelalesi. Emre böyle bir. Ceren, buradan bir su akıyor. Bu mu yoksa? Ben bir şey söyleyeyim mi? O muymuş? Bak hani ben Tamam anladım ha. işesem daha büyük şelale yani. Çağlayan olur. İnanamazsın Bırak şey. ayağım tutayım ben. Böyle taşın Manzaralı. üstünden akıyor. Ama dünyanın yoluna yürüdüler. Ya var ya, bitmiyor. Biz şeyde Ben yoğurt vereceğim burada. Bu yoğurtla yoğurt çok... verme abi bunun yanına. Hı hı. Ben böyle O- bunu böyle yemek istiyorum. Tamam. O öyle miymiş? Abi yani kışın daha artıyormuş su. Ama biz giderken insanlar biz dönerken insanlar böyle geliyorlar. Diyorlar ki daha çok var mı? Diyorum ki bakıyorum küçük çocukları var. Dönün geri Dönün. diyorum yani. Dönün yani gerçekten yani. Zaten Enerjinizi giderken dediler kaybedeceğiniz ki, zamanı ya yazın. biz bu insanları görmüştük. Dönmüşler filan. Şunu paylaştırayım mı? Hmm. Abi ben tamam. Ben mersi. Onu dondurayım tabağını görüşürüz. Yok yok. Ha tamam, doğru söylüyorsun. Bu farklı. Acı mı? Nefis bir şey söyleyeyim mi? Bu çok güzelmiş ya. Bu çok farklı bir yoğurt. Acayip bir şey ya. Evet çok farklı. Dedim ya hani bunu Şahane. ya seversin ya da sevmezsin. Aroması çok farklı. Evet. Özel yani. Abi yoğurt veriyorum. Teşekkür ederim. Karadeniz'in şeyi gibi. Böyle kavurma falan yaparlar ya. Evet bizde de var öyle. Bizde mesela annemler pazıların yaprağını keserlerdi. Hafif bir haşlarlardı onu. Hı. Mısır unu. Kızartırlar üzerine işte yumurta kırılır böyle. Bütün çıkar ama o böyle tava şeklinde böyle. Pazı Emre'nin toprağı. dün bize yaptığı da öyle omlet gibi çıkmıştı. Ha. Öyle üstünden kesip yuvarla pasta gibi verdi. Neydi içindeki ot? Bu akşam da yağmur vardı. Yok bu akşam değil, yarın akşam galiba. Yarın 5'te. Yok, bu akşam hafif hafif gösteriyordu. Gerçi Öyle oradan mi? farklıdır. Bakayım. Öyle çok acı olmamış ya. Tam ideal. Yani hafif buralar böyle. Evet. Evet, gece ertesi gün 3'ten sonra var. 3'ten sonra. Ne yaptın döşemeleri? Abi Hallettin söktüm, mi? attım, temizledim 2 günde. Dün de altına bir kat boya attım.
Öğleden sonra çıktım. İşte Marmaris'in o tekne malzemesi satan dükkanlarında. Orada iyi esnaf arkadaşlar edindim. Bir kumaş toptancısına gittik. Güzel şeyler var. Ne deniyor onlara? Winnex. Winnex'ler var. Onlardan alacağım, yapıştıracağım. Özel onun ilacı varmış. Yapıştırıcısı. Sürüyorsun duvar kağıdı gibi. Evet öyleymiş. Nereye yapacaksın bunu? Benim baş kamera. Baş kameranın duvarlarındaki Winnex'ler eskimiş. Hı. Arkalarında onun ince bir süngerimsi bir yapısı var. Onlar hep toz dökülüyor. Sünger artık ölmüş. Ölmüş. Winnex'i duruyor ama onları söktüm. İşte kamerayı boşaltıp falan. Duvarları temizledim. Bir kat boyadım altlarını. Beyaz. Sen dün onunla uğraşıyordun. Evet evet. Bir rutin ya. Sabah kahvaltı 2-3'e kadar yazı bazen 4'e kadar sürüyor. Sonra teknedeki tamiratlar sonra yürüyüş. Ya kısa parkur yürüyüş 1,5 saat ya 2,5 saatlik uzun parkur yürüyüş. Sonra işte yemek yatak. Her gün karaya çıkıyor musun? Çıkarım. Kitap nereye geldi? Kitap abi şu anda Pinang Adası'nda o Onk var. Japon Budist, Çinli Budist. Otopark işletiyor. Onunla tanıştım. Pinang Adası'ndayım. Temmuz'da bitecek. Hadi bitir de Can'la bekliyoruz kitabı. Evet evet çok. Ben de bekliyorum valla. Çok soran var. Sürekli mesaj geliyor. Herkes de ne zaman bitecek diye soruyor. Ben de merak ediyorum ne zaman bitecek diye. Başaklar'da tekneyi yine o Panama'daki marinaya bağladılar. Evet. İndirdiler mi suyu onlar? İndirdiler. Sonra başka bir adaya gittiler. Sonra bir tekne transfer işi çıktı. Amerika'dan önce yani Karayipler'den Almanya'ydı. 39 fit bir tekne. Sonra adam Türkmüş sahibi. Orduya getirelim tekneyi demiş. Oo. Hı. Atlantik'i geçmekten zor. Yani neredeyse. Şimdi gidiyorlar tekneye. Onu alıp kendi tekneleri Alarga'da marinanın önünde bağladılar. Tonoza. Hatta Getirecekler yani oradan bu tarafa geliyorlar. evet. Vay be. 3-4 ay buralardalar. Yani geldikten sonra Başak diyordu tekneye, yani arkadaşlardan kimse yok mu? Gelsin teknede kalsın. Bizim teknede. Daha iyi olur. Ama herkes teknesini atıyor filan. Yoksa çok güzel bir teklifti. Yani maceracı gençler yapabilir onu. Sırt çantalılar, gezginler kalacak yer olarak. Ama oraya ulaşmak biraz zor. Zor ama Bulundukları yer. Doğru. Bir de tabii tekneden anlayan birisi olması lazım. Doğru. O standart bir tekne olmadığı için orası her çok şeyi- zor, evet. Bu öğrenmesi lazım. gelir bir tekne yaslar, bir bora yerler. Ona tepki verebilmeleri Tabii. lazım. Kesinlikle. İlginç olmuş. Tekneyi bırakıp bir tekne transferi yapmaları yeni bir macera. Hem de nasıl? Kuzey rotasını izleyecekler. Bermuda, Galap şeyler. Azorlar, Portekiz, Cebelkay. Azorlar. Haziran'a kadar da geçmeleri lazım. Çünkü ondan sonra kuzey havaları Dönüş rotası biraz sert. Yani güçlü otopilot lazım ona. Güçlü arma. Yaparlar onlar ya. İkisi cabbar. Ömer teknik. Başak savaşçı, inatçı. Ömer oldu ya, yoruldu şu tekneyi yaparken 3 ay karada. Evet. Başak da öyle. Allah kolaylık versin.
Böyle baktıkça içim şey oluyor. Abi Orta Amerika kasırga sezonunda çok yağmur yağıyor. Yağmur mevsimi. Korkunç. Tekneyi zaten yağmur bitirdi. Hı hı. Benim Her yerden su aldı abi. Karaya çektiler. İşte bu Türkiye rekoru turu olsun. Başka ne yaptılar? O tekneyi tekrar Adriyatik'e götürdüler. O da Grand Soleil'di. Tekneleri karada orada. Her gün yağmur, her gün yağmur. Gittiler 90 gün. Teknenin her yeri küf, pas. çürür abi. Gördüm. Felaketti izliyorum abi. ya halleri. Ben içinde yaşadığım halde teknenin radar bozuldu. Radar ekranı rutubetten bozuldu. Hepsini geçiyorum. Hani tamam onlar rutubete yağmur sürekli yağıyor çünkü ve rutubetli ortamdasın. Abi, İridyumun- bizde falan. İridyumun su geçirmez iridyum yani kapkalın lastiğin içindeki iridyumun ekranı bozuldu abi rutubetten. Hmm. Yani öyle çürütüyor ki her şeyi. Tabii. Bir ara şimdi demirde kalıyorum orada Alarga'da. Ne zamandır seyre çıkmamışım. Baktım yelken ıskataları yemyeşil. Yosun bağlamış. Vay. Yani düşünsene yani müthiş. O yüzden bir de şimdi tekneyi orada bırakıyorsun karada naylonluyorsun hani yağmurdan şey yapmasın diye daha çok sera etkisi yapıp Tabii. daha çok çürütüyor. Hem bir de şöyle bir şey var. Wow, vay be. Vay. Aa bakla da var bu arada. Yok bu tamamdır hocam. Tamamdır. Baklayı dün yaptım bu arada. Sen ne yapıyorsun abi? Yemek. Biz 3 yumurtayla okyanus geçtik ya. Bak o bir bardak pirinç ne oldu gördün Tam mü? onu söyleyecektim. Demiştin ya sulu sulu olsun. Harbiden bir tane daha alayım abi. Vereceğim. Bu arada bitti Tamam. gene vereceğim. Aha, tamamdır. Teşekkür Bu çünkü ederim. yeniyor. Abi boşuna ben 2 gün yemeği kesip gelmedim yani. Haklıymışsın. Baksana ben ikinci yemekte İlk defa yiyeceğim böyle şeyi pilavı. Şey vereceğim. Dur. Bunun üzerine kimyon çok yakışıyor. tabii musonlarda, o yağmurlarda, tropik yağmurlarda teknenin içinde yaşasan bile tekneyi açıp havalandıramıyorsun. Doğru. Böyle insanın nefesi, o buhar, nem O da 1-2 içeride. Fatih nasıl? Mükemmel. Yani hakikaten pilavı böyle yapmak lazım. Bak kimyon çok güzel oluyor. Sever misin bilmiyorum. Bir tık olabilir. Why not? Bu arada kimyon çok iyidir. Gaz da şimdi nohut var ya gaz yapıyor böyle. Kimyon Öyle mi? bağırsak gazlarını acayip önler. Vay be. Enteresan. Abi senin tabağını değiştireyim ben. yok. Değiştirme. Bunu dök abi hemen. Tamam. Suyunu dök. Sulanmasın pilavı. Nasıl? Şahane. Emre şey açamıyorsak bana az yalnız. O kadar çok yedim ki. Tamam. Abi Mersi. çok verme yani. Çok teşekkür ederim. Harika. Süper. Yani lokanta falan açamazsak Kadıköy'de bir üçteker araba yaptırıp akşamları nohutlu pilav satarız. ya. Satarız abi. O yaparız valla. Nohut pilav. Kimyon ve karabiber abi. Yalnız bir şey Dur söyleyeyim sana mi? tuz da vereyim ben. O- Sen tuzsuz hani. O, Evet. o nohut pilavcıların nohutuna yani 5 basar. Onlar da galiba pilavı yaparken içine kimyon gibi bir şeyler koyuyorlar onlar. Sadece düz bir pilav değil o. O biri. Valla tavuklu pilavı özlemiştim. Tam denk geldi. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Şeyler
Algarna der. Balıkçı trollerinde böyle yapılır yemek. Ortaya koyulur. Herkes oradan yer. Algarna çeker. Algarna çekmek. Aslan pençesi vardır bir de. Böyle kıymalı falan bir yemek geldiği zaman şimdi tabii ne kadar orada da bir mücadele var. Ortaya geldi. Tepsi tava yapılmış. Ha, biz İskenderun'dayken o çok olurdu. Böyle pideyi kıvırırsın. Aslan pençesi. Şöyle ne götürürsen. Çok iyi. Biz de orada öğrendik. Aslan pençesi. Harbiden öyleymiş. Ben askerdeyken ortaya Şarlamıyor mu geliyordu. Yemek ötekiler? öyle yemiştik. Doğru dürüstçe küçük lokmayla al diye kimse şarlamıyor Herkes mu? kendi pençesi. Ha, herkes de mi aslan pençesi var? Tabii canım. Böyle Aslan var, aslancık var. evet. Ha, biz ilk gittiğimizde aç kalıyorduk. Sonra öğrendik ki aslan pençesi oymuş. Romorkör'de Alaaddin abi vardı. Gemici. 3 kişinin kaldıramadığını tek eliyle kaldırır. Zehir gibi güçlü bir adamdı. Faydası olur. Akşam yemeğe işte 2 tane büyük masa var. Gemiciler, kaptanlar, dalgıçlar otururuz. İşte aşçıbaşı masaya ya turşu koyarsın ya salata. Sonra işte yemeklerini alanlar oturur. Turşu, salata ortaktır. Alaaddin abi de işte faydası olur. Gider duşunu alır, elini ayağını yıkar, yüzünü yıkar. Biraz geç gelir. Ama iştahlı da adam. Yani iyi de yiyor. Zaten Üç iri yarı. kişilik yer. İri yarı. Yani çocukların parmaklar böyle bir parmak benim 2 parmağım kadar. Evet. Şu kalınlıkta çelik halatı. Şimdi biz ip halatı öremezken pardon lafını kestim. Halat kopar. Hemen halat örülmesi lazım. Satı kaptan falan. Hepsi Allah rahmet eylesin. Hemen kıvırırlar. Çat 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 çat. Yani şu kadar, bu masa kadar bir kasası olan şu kalınlıkta çelik halatı. 10 Çelik dakikada- halat örüyorlar. Tabii Öremiyorsun, canım, eliyle 10 dakika. örüyor. Ama işimizin parçası. O kopar bir tane daha örerler filan. Yani hep böyle güçlü kuvvetli. Çok iri yarı, güçlü bir adam. Bir o kadar da güvercin gibi yumuşak kalpli. Ya Çok iyi bir adamdı. Gelirdi böyle işte elini ayağını yıkar duşunu. İşte gemiciler, personel yemek yiyor. Gelir yemeğini alır masaya oturur bakar turşu ya da salata bitmiş. Ya bir kızardı. Bir kızardı. Masaya vururdu. Hakkımı yiyen dıt derdi. Basardı fırçayı. 5 dakika sonra geçerdi rüzgarı. Sakinleşirdi. Aşçı hemen ona bir jest yapardı ya bir turşu çıkartır diye bir şey falan. Hemen yine çocuklaşırdı. Çok has bir adamdı Alaaddin abi. Nur içinde yatsın. bunlar şeydi. Ya bizde Bartınlı mıydı o? Bartın, Göçkün Bunlar senin elemanlarındı değil mi abi? Ermanlarım. Mesela baş ambarda böyle kullanacağımız işte sapanlara taktığımız kilitler, sapanlar, bastikalar, yani makaralar, karnıyarık hepsi orada durur. İş yapıyoruz, işin üstündeyiz, sıkışmışız. Alaaddin kilit lazım derler. Ona teslim edildi ya. Vermez. Ya Alaaddin abi kilit lazım takacağız. İşte gemi gidiyor yan yatmış bilmem ne. Yok. Bana verme dediler. Bana vermedi. Görev adamı. Ben de verme diyorum. Bir de onun şeyi vardı. Hiç unutmuyorum ya. Bak konuyu açıyor. Bu arada Bizim- yoğurt verebilirim. Yok harika. Katır diye yani birkaç tane katır teknemiz vardı. Hı. Bu Alaaddin'in altında da saçtan bir katır teknemiz vardı. Hep o onun teknesi. Ya onu ne çok seviyordu ya. Basit sacdan bir tekne, düz taban, içinde pancar motor var. Geniş. Kimse yok elletmez ona. Yani bir sürü vasıta var. O onun teknesi Onun teknesi. boyar. Kimseye elletmez. Alıp Biri yani kullanırsa normalde küser. servis teknesi. Şimdi şeye gittik. Anlattım ya. Çanakkale'de Abide'nin olduğu Mortok oyunda ilk defa Golyat batığını bulduk. National Geographic'ten bir ekip var. Onlarla dalış yapacağız.
ilk defa Golyat'ı Size çarptıkları Evet, gemini çarptı. Yani durduğumuz yer falan izinli. Çapalarımızı atmışız. Duruyoruz. Fazla işte o National Geographic ekip falan da karada kum kamp var. Orada kalıyorlar. O Seddülbahir'in ön tarafı da sığlıktır böyle. Hı hı, Sığlık hı. vardı. Hı. Pilotlar böyle bir yoldan girer. Hı. Pilot limanına yanaşıp oradan iniyoruz zaten. Gidiyoruz, bir sürü adam teknenin üstünde. Bir karaya oturduk açıkta. Aa, şeyler falan şaşırdı. İngilizler falan. Ne oluyoruz ya? Batıyor muyuz falan. Gecenin karanlığındayız. Alaaddin. Yine. Ya bir şey tanışsan. Gelin geri. Hop. Çıktık. Yine tekrar. Allah rahmet eylesin. Allah Adam rahmet ya. eylesin. Ne güzel insanlar varmış ya. Satı kaptan da öyleydi. Aslında münasır insanlardı ya. Bir başka katır çıkartma gemimiz İzmit Körfezi'nde Tütün Çiftlik'te bir gemi tanker alabora olmuş. Onu düzeltmeye gidiyoruz. Katır ön tarafı platform olan bir saç tekne. Dinliyorum abi Asya. Bakımdaydı. Menhol kapakları açık. Dinliyorum Asya abi. Satıya dedim ki Satı ya şunun menhollerini kapatın filan giderken. Tamam dedi. Unutmuşlar çünkü. Yani kapatmışlar, cıvatalamamışlar. Romorkörün peşine taktık. Telefon geliyor. Abi katır battı. Nerede battı? İzmit Körfezi'nin ortasında. Biz işe giderken gemi kurtarmaya bizim tekne batıyor. Ondan sonra neyse kimsede bir şey var mı? Yok filan. Ertesi gün malya çekiyoruz. Malya dediğimde büyük 4 tırnak çapa. Onu çekiyoruz. Batağa takıyoruz. Ben dalış yaptım. İyi katır aşağıda duruyor. Üstünde kompresörler, dalgıç pompalar falan da var. Gemiyi kurtarmaya gideceğimiz malzeme. Bir aşağıda. Aşağıda hepsi. Neyse Dalışa gidiyorlar. sapanladık falan. Kurtarma ekipmanlarını Batıyor. taşıyan katırı batırıyorlar. 55 metrelerde falan İzmit Körfezi'nin dibinde bulduk. Bulanık su falan. Neyse sapanladım. Katır yukarı attı. Satı bir atladı hemen. Geldi. Montunu arıyor. İçeride ama montu buldu. Çok rahat. İyi cebindeki sigaraya bakmadı Evet, kurtardı. o mont. Öyle abi ekip alem ya. Ama yaşamın bir parçası işte bunlar da. Çok acayip ama çok Acayip. komik, güzel Şimdi- anılar ya. Şimdi onun kaptanı ama onun için en değerli şey olan bir tane montu. 50 metreden mont çıkıyor. Bir su tutuluyor falan kuruyor yine. Devam. Gemiyi çıkarttınız ama değil mi? O katırı çıkarttınız. Katırı da çıkarttık, gemiyi de Değil mi? çıkarttık. İtinayla denizin dibinden gemi çıkartılır. Bir de şeyde Bir de kendi. Kendimiz. şu anda Tuzla Mercan, ben de oradaydı evim. Onun önünde Tuzla yukarıdaki sanayinin atığını arıtıp denize basan bir hat. Onu Ruslarla beraber Alarko'ydu herhalde yapan. Kaya, biz vagon drille delip dinamit işini aldık. Orada 22 ton dinamit attık. Vagon drille deliyoruz denizin dibini. Dinamitleri yerleştiriyoruz. Çekiyoruz. O dinamit hazırlama işi de çok belalı bir işti. Nitrogliserin, bu dilaltı hapı falan vardır ya, onunla eşdeğerdir. Bizim dinamit ne diyeyim, operatörü dinamitleri kağıttan çıkartıyor, mıncıklıyor. Boruların içine tepiyor. İşte fünyeleri koyuyor. Adam böyle
kıpkırmızı oluyor. Kan beynine üşüşüyor. Yani dinamiti mıncıklama korkusundan değil. O elden Kana nitrogliserin karışıyor. Ha. şeyi yapıyor. Kalp atışını Hızlandırıyor. hızlandırıyor. Vay. Öyle 22 ton kanal açtık boru için orada. Dinamit ata. 22 ton dinamit, 4 operatör. Elden kullanmıyor muydu adam? Normalde kullanması lazım. Yani normalde dinamitleri jelatiniyle Koymasın. ama birbirine Değilsin, reaksiyon değilsin. yapsın. Yani. Bir de suyun içine sokuyoruz ya onları. Derinde deldiğimiz vagon dirille. Yani vagon diril dediğim kayayı delen bir aparat. O deliyor, onun içine yerleştiriyor. Yoksa hiçbir etkisi olmaz. Ne işler ya? Müthiş. Ya onu söylüyorum işte. 22 ton nedir o patlayıcıyı nereden bulursun? Kaça bulursun? Bunun maliyeti nasıl hesaplanır arkadaş? Bak yani bak bu çok acayip bir şey. Evet. Fatih ya gerçekten çok acayip. Bir şey. İzinleri, Evet. Bir de kaça bulursun diye bir şey yok. Öyle gidip piyasadan o şeyi alamazsın. Hesaplıyorsun. Burada bu kanalları açmak için kaç ton kullanırım. Ona göre makine kimyaya sipariş veriyorsun. Hmm. Bir de su altında kullanacağın ayrıdır, karada kullanacağın ayrı, taş ocağında ayrıdır. Onu veriyorsun. Mesela fünyelerini emrelerine sadece sağlık. Afiyet senin olsun. şirketinin koduna göre yapıyor. Yani o fünye Allah göstermesin bir yerde bulunursa senin canını okurlar. Bunlar yukarıda Kartal'ın tepesinde taş ocağında depolarda duruyor. İhtiyacımız kadar oradan alıyoruz. İşte 2 günde bir günlük filan taşıyıp kullanıyoruz. Bunun hesaplaması da çok önemli. Kaç ton kullanacaksın? Ne yapacaksın? Abi ver oradan 50 ton filan diye. Öyle bir şey yok yani. Atlamayanları var. Değil Tabii. mi? İçlerinde galeri mi deniyorlardı o açılan deliklere? Galerilerde Tabii. kalıyor riskli işler. İadelerim var. Oh. Bir şey değil mi? Nefisti. Güzel doyduk. Çok iyi İyi yedik. Ama Vereyim mi biraz daha var ha pilavdan? ben tamam. Ben tamam. Nefis. Vallahi müthiş. Ben bu kadar Bana tam geldi yani şu Ben- anda. şey olarak, hacim olarak bu kadar beklemiyordum. Ama çok güzel. Gitti değil mi? Güzel ev yemekleri yedik. Bir de özel yemekler yani. Bunları Evet. herkes yapmaz. Mevsiminde o var. Bu programın özünde o var zaten. Hani Ege yemekleri ve hani o mevsimde ne zaman çekiyorsak o mevsimde Ege'de ne varsa ondan yapıyoruz. Yapacağız. Yarın akşam ne var abi programda? Ya bilmiyorum Her, gerçekten. her davet ettiği Davet konu değil abi. Biz öyle güzel yemek yapıyor ki ilk programdakinden son programa kadar herkes gelmeye devam Gelmeye ediyor. hayır biz Burada gitmiyoruz. 8-10 kişi 7. programda. Program böyle haftalık. Biz bir hafta buradayız. Burada Bir hafta şimdi Emre'nin yemeklerini yiyoruz. cumartesi akşamı da şimdi şeyimiz var, misafirimiz var. Evet. Ali Silin, Ha. Ege Marin, Ali ve eşi Fulya. Ah iyi. Cumartesi akşamı onları davet ettim. Onlar gelecekler. Geçen gün uğradım. Dedim ki vallahi gelecektim sana. Ali'yle bir Emre dedim. Yemek yaptı, şey yaptı. Gelemedim. Yapma ya filan dedi. İyi denk gelmiş. Bugün onun yanındaydım ben. Öyle mi? Fatih almaya gittim. 2 saat önce gittim. Ali'nin yanına geçtim. Onunla oturduk Ben biraz de muhabbet bir gün ettik. önce Biliyorum uğradım. anlattı. Yemek yapmışsın diyor. Anlatmışsın bir gün sen. önce uğradım. Tabii Marmaris'te keyifli dostluklar edindik. İşte Ali de onlardan bir tanesi. Evet, Sağ evet. olsun yani bütün malzeme teknenin malzemesinin teminini hiç gözünü kırpmadan nereden olsa bulur getirir. Getirir. Ee, sağ olsun. Bir tek tabii malzeme tedariğidir. Ali aslında bir başarı hikayesi. Yani gerçekten öyle. Ali anlatacak işte yani babası okul okumasına izin vermemiş. İlkokulu bitirmiş. Marmaris'e abisinin yanına çalışmaya göndermiş elektrikçi olarak. Abisi Evet. bir şirkette çalışıyormuş. O da onunla oraya gitmiş. Orada çalışmaya başlamış ve o noktadan sonra bugün geldiği
e, yer gerçekten çok hani Başarı hikayesi, evet. ciddi, Azim. ciddi Evet, bir evet. başarı Ciddi. hikayesi. Yani müthiş. Şeyde Yat Marina'da bu şeyde ada neydi? Yalancı Boğaz'daki marinada dükkanı da var. Hani yani oradaki ilk At- dükkanlardan atölye. Adaköy müydü? Yok. dükkan dediğim atölyesi var daha Yalancı doğrusu. Yalancı Boğaz'da. Ha, bakım da yapıyor. Tabii yani Orada da Adnan elektrik Usta bizim bütün elektrik işlerini elektrik işlerini Ha. yapıyor. Ali aslen elektrikçi aslında yani. Müthiş. Çok güzel. Hem tekne elektriği ve Bir de oto tabii elektriği yani. güzel olan taraf ne biliyor musun? Bu teknelerde bilmediğin yüzlerce parça var, konu var. Şimdi elektrik üstüne Ali'ye bir şey soruyorsa abi bunu nasıl yapayım? Kendi atladı geldi sağ olsun. Buzdolapları düşük çalışıyordu ya. Hemen Adnan onun atölyede duran yardımcısı. Adnan'la geldiler. Abi şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Tamam sen merak etme. Bir hafta sonra Adnan malzemelerle geldi. Onu değiştirdi, bunu değiştirdi. Şimdi buzdolaplarım hiç olmadığı kadar iyi çalışıyor. Süper. Dün de şeyi yollamış bana. Kıç kapan kumandasını almıştım. Gördüm. Fakat tanıtamıyordum bir türlü. Hı. Bir adam yollamış. Şimdi ben de sende mi? Yok değil. Başka bir yerde telefonu görmemişim arıyor. Dolunay'ı aramış. Demiş ki adam yukarıda kapıda bekliyor. Metin de yukarıda çalışıyor. Metin'i aradım. Ya adam orada bekliyormuş filan. Ya burada bir adam var filan dedi. Tamam. Neyse onları buluşturduk. Onu da çözdü. Çok önemli ya. İş bitirici bir adam. Bak gerçekten çok hızlı bir şekilde iş bitirici Evet. bir adam. Evet. Tık 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 tık. Yani çok iyi esnaf bu Ben arada bir yani. bilgi alayım diye girdim. Aynen dediğin gibi benim yan var. Motor takozları değişecek işte. 2 tanesi kırıktı. Tak aradı, onu aradı. Tak tak geldi takozlar. Evet. Yok kendimde vardı da Fatih'e de daha şey yapayım. Yani uygun bir şeyler bulayım dedim dedi. Aha, bir de çok iyi fiyata buldu yani. Evet. Ya bugün 2 saat yaklaşık 1,5-2 saat yanındaydım. Orada işte oturuyorum. Birisi geliyor. Tuvaletin bilmem ne parçasını soruyor. Çat getiriyor. Kendi gidiyor getiriyor. Adam onunla ilgili bir şey soruyor. Yok diyor. Bak bu bunda değil. Bunda Evet. falan bulursun diyor. Seninkine 18'lik boru olması lazım ki bunu buraya takabilesin. Ya adam şurasına böyle yapsa hayır diyor. Bu böyle olur falan. Ha. Hani böyle şeyi de o kadar iyi biliyor ki. Hani Hakim, evet. her konuya hakim. Birisi geliyor. Parçaların Tabii. özelliklerini, nasıl kullanılacaklarını hepsini biliyor. Bir de kendi teknesi de var. Teknik destek. Emre çekmişti Ali'nin teknesini. Kendi Evet. teknesi de var. Abi, hani müthiş bir tekne yapmış. Yani kendi içini resmen yeniden döşemiş böyle. Ve kendi teknesi olduğu için de işi çok da iyi biliyor yani. Hani Evet. Onda çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, indüksiyonlu ocak var. Hani böyle ocak. bizdeki bir tüplü değil yani. İndüksiyonlu ocak falan var. Ama 2000 watt güneş paneli Yani. hani 2000 bilmem kaç O biliyor, şey evet. akü. Bir de elektrikçi. Evet. Süper. Şey önemli teknede. Akü grubu çok önemli. Bak şimdi şu orta tarafta şey var ya suyu dışarıya atan sintine pompası. O sintine pompasını dışarıya yeteri kadar iyi güçlü basamadığını düşünüp o borunun arasına bir sintine pompası daha koymuş. Yani birinci sintine pompasından ikincisine gidiyor, ikincisinden dışarıya gidiyor. Hı hı. Böylece geri basmıyor artık diyor. Yani bir de Hatta- çok detay düşünüyor ve Evet. çok böyle takılıyor da bazı şey. Evet. Niye geri basıyor? Çünkü işte iyi basmıyor falan. Oraya ikinci sintine pompası Pompası. koyuyor. Aktarmalı. Evet. Evet. Valla şahaneydi. Şahaneydi değil mi? Valla ben de öyle. Bir ağırlık çöktü değil mi böyle bir yemek yedikten sonra? Yo, bana çökmedi de ben çok keyif aldım ya. Vallahi çok Yani güzeldi. gayet iyiyim. Bir de Ellerine abi sağlık. adam tam böyle paket program yapıyor yani. Getiriyor sebzeyi, havayı, kullanacağı malzemeyi anlatıyor. İçkileri hazırlıyor. Orada yemekler buhar koku salarken geliyor, hikaye anlatıyor, anlattırıyor. Peşine yemekler. Ne Daha olduğunu olsun? anlamıyorsun.
Çok güzel. Zeytinyağlı bir kere müthiş. Ege'nin şeyi, özü. Özü. Evet. Bravo. Ve adamlar söyleyeceğim bunu. Utanmadan zeytin ağaçlarını kesiyorlar. Yani. Evet, aynen. Utanmıyorlar hiç yani. Aynen. Her şey yaparsın. Bir bahane buluyorlar, bir şey uyduruyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar, o ağaçları kesiyorlar yani. Yazık. Günah. Ellerine sağlık Emre. Diyecek bir şeyim yok o Çok teşekkür konuda. ederim. Afiyetler olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun Enes abicim. Ne demek? Müthiş. Geldiğiniz Şimdi için biraz ben sonra teşekkür ederim valla. Bir eline sağlık telefonu daha alacaksın. Dolunay'a Dolunay'a götürdüğüm götürdüm. yemeklerden dolayı. Evet. Şimdi der ki rahatsız etmeyeyim falan. Dolunay gelse aslında burada yese daha iyi. Hayır o çalışıyor abi. Ha. Onun işleri var. Ha Zeynel sana uğrayacaktı bugün. Ha. Bugün biraz biz misafirlerle, tenteci de gelmedi. Misafirlerle beraber işte Zeynel de dün sabah geldi. Seni geldiğini de öğrenmiş. Gelip uğrayacaktı. Dedi ki onlar program yapıyorlar. O zaman rahatsız etmeyeyim Ya dedi. gelsin Zeynel abi gelsin aslında ya. Gel saat 9 bilmiyorum erken mi Şimdi- yatar hani. Şimdi işine dalmıştı. Yarın falan uğrarız. Ha. Kristina da hastaydı ya ben de çok şey yapmak istemedim aslında. Rahatsız da etmek istemedim. Bugün aklımdaydı benim Zeynel abi. Yok, Ben biliyorum. iyileşmiş. Ha, iyileşmiş mi? İyi. Çarşamba geleceğini biliyordum çünkü onun. Şeyi kapatalım. Programı kapatalım. Tamam maestro. Ay değerli dostlar, bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Eğer ki programı buraya kadar seyrettiyseniz size bravo vallahi. Çünkü bizim dilimiz, çenemiz düştü, dilimiz açıldı. Konuştukça konuştuk. Umarım keyif almışsınızdır. Ben Büyük Kaptan Fatih Kaptanıma Estağfurullah. teşekkür ediyorum. Büyük Bir kaptan. diğer Büyük Kaptanım Estağfurullah. Enes abime çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim davet ettiğin valla için. iyi ki geldiniz. Müthiş bir Nefis program oldu. yemekleri Teşekkür bizimle ederiz. paylaştığın için sağ ol, var ol. Ceren Kaptan'a da selamlar. Ha, evet. Evet. Koçum benim. Evet. Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız. İyi akşamlar.